Çiftçi ve oğulları masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok eski zamanlarda yaşlı mı yaşlı bir çiftçi varmış. Bu çiftçinin 3 de oğlu varmış. Çiftçi çok yaşlandığı için oğullarının ileride nasıl bir hayat süreceğini çok merak ediyor ve bu yüzden de canını sıkıyormuş. Çünkü oğulları bir türlü tarla işleriyle uğraşmıyorlarmış. Çiftçi de düşünmüş, taşınmış ve oğullarının tarlayla uğraşmalarını sağlamak için kendi kendine bir yol bulmuş. Çiftçi oğullarını çalıştırmak için bir yol bulmuş ama bu arada çok da hastalanmış. Yataklara düşmüş. Hasta yatağında çocuklarını çağırmış ve onlara şöyle öğütler vermiş. Çocuklar, biliyorsunuz ben çok yaşlandım ve size miras olarak bırakacağım da çok fazla tarlalar var. Sakın ola bu tarlaları satmayın. Bu tarlalardan birisinin köşesine ne kadar param, altınım varsa gömdüm. Bıkmadan usanmadan eğer tarlaları kazar, bellerseniz bu paraları bularak zengin olabilirsiniz demiş. Çocuklar babalarının söylediklerini başlarını önlerine eğerek dinlemişler. Baba bir zaman sonra bu dünyadan göçüp gitmiş. Çocukları da bir başlarına kalmışlar. Bir gün bir araya gelip babalarının söylediği altınları ve paraları bulmak için tarlaları kazmaya karar vermişler. Sonra da yağmur çamur dindikten sonra tarlaları bir güzel kazmaya başlamışlar. Bütün tarlaları bir bir sürmüşler ve bellemişler. İlkbaharın bereketli yağmurlarından sonra başladıkları tarla kazısı yazın bitmesi sonbaharın başlamasıyla da bitmiş. Artık tarlada çalışılacak hal kalmamış. Çünkü sonbaharla birlikte yağmurlar başlamış. Ortanca oğlan kardeşlerine şöyle demiş. Artık yağmurlar başladı. Tarlada çalışamaz olduk. İyisi mi? Tarlada sürdüğümüz yerlere buğday, kazdığımız yerlere de fidanlar dikelim demiş. Ve diğer kardeşleri de ortanca kardeşin bu söylediğini kabul etmişler. Tarlaların büyük kısmına buğday ekmişler. Bir kısmına meyve fidanları dikmişler. Hatta bazı yerlerine patates, sebze bile dikmişler. Koca bir kış tarlaya girememişler. Yağmur, çamur geçmiş. İlkbaharın o sıcak günleri başlamış ve bütün tarlalar yemyeşil olmuş. Buğdaylar büyümüş, başakları olgunlaşmış. Fidanlar artık çiçek açmış. Aynı zamanda bol bol da sebzeleri olmuş. Yaz gelmesiyle birlikte kardeşler tarladaki gömülü olan altınları ve paraları aramak için buğdayları biçmişler, sebzeleri toplamışlar. Bütün bu işler bittikten sonra yine altın aramak için tarlaları kazmaya, bellemeye, sürmeye başlamışlar. Ama yine de bir şey bulamamışlar. Sonbahar geldiğinde yağmurların başlamasıyla birlikte de sürdükleri toprakları boş bırakmamışlar. Yine buğday ekmişler. Bol bol patates ve sebze ekmişler. Böylece sürüp gitmiş bu tarlada çalışmaları. Yıllar boyu tarlayı sürüp belleyen çocuklar babalarının istediği gibi tarlalarını ekip biçerek zengin olmuşlar. Onlar da farkına varmışlar. Asıl zenginlik gömülü hazine, altın ya da para değil, tarlayı ekip biçmekmiş.
Her sene mevsimi geldiğinde tarlalarını bir güzel sürmüşler, bellemişler. Mevsimi geldiğinde de ekip bol bol ürün sahibi olmuşlar. Çalışmanın en büyük hazine, en büyük gelir olduğunu da yaşayarak öğrenmişler. Sizler de çiftçinin çocukları gibi çalışarak kendi hayatınızı devam ettirecek şeyleri elde edebilirsiniz. Bu masalımız da burada bitti. Gökten 3 elma düştü. Biri masalı dinleyenlere, biri çiftçi ve oğullarına, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone değilsen abone ol ve videoyu beğen.